Bir odadasın. Monitör susmuş, çizgi düz. Kalp durmuş, nefes yok. Ve tıp diyor ki bitti. Ama gerçekten bitti mi? Belki de dış dünya sustu. Ama içeride hala bir şeyler fısıldıyor. Çünkü ölüm düşündüğümüz gibi bir anlık kopuş değil. O, zihnin karanlığa karşı verdiği son mücadele olabilir. Bu son yıllarda yapılan nörolojik çalışmalar bu son anı gözlemlemek için ölümün içine mikrofonlar, elektrotlar, ölçüm cihazları gönderdi. Ve duyulan şey bir çöküş değil, kısa ama karmaşık bir uyanıştı. Kalp durmuş olsa da beyin birkaç saniye, belki de dakikalar boyunca bir tür bilinç halini sürdürüyor. Ve o anlar beden susarken zihnin konuştuğu, hayatın fısıltılar halinde vedalaştığı anlar olabilir. Ama işte gerçek soru da burada başlıyor. O son ışık ne zaman gerçekten söner? Yüzyıllar boyunca ölüm basit bir cümleyle tanımlandı. Kalp durdu, yaşam bitti. Ritim sustuğunda doktorlar zamanı not etti. Ölüm saati ve hayat o noktada mühürlendi. Ama ya bu tanım bir illüzyondan ibaretse? Çünkü kalp sadece pompalayan bir kastır. Beyin ise gerçek bizim yaşadığı yer. Ve kalp sustuğunda zihin hemen pes etmez. Modern nörobilim bu kırılgan gerçeği bize fısıldıyor. Tıbbi ölüm, kalbin ve solunumun geri döndürülemez biçimde durmasıdır. Evet, ama o sadece bir kapıdır. Ardındaki odada ise bir süre daha ışık yanar. Bilim insanları ölüm anında bile beynin tamamen susmadığını keşfetti. Kalp durduktan sonra geçen 20 ile 30 saniye boyunca nöronlar hala çalışıyor. Elektriksel dalgalar adeta bir veda senfonisi gibi beynin içinde yankılanıyor. Bu rastlantı değil, bu zihnin son savunması. Çünkü gerçek ölüm monitördeki düz çizgiyle değil, zihnindeki son kıvılcım söndüğünde başlıyor. Ve işte o kıvılcımın süresi her insanda farklı. Her ölümde benzersiz bir bilinç haritası çiziyor. Peki o son saniyelerde gerçekten ne olur? Zihin bir bilgisayar gibi aniden kapanır. Yoksa perde kapanmadan önce sahnede bir başyapıt mı sergiler? 2013 yılında Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir deney, bilim dünyasında adeta bir yankı yarattı. Kalpleri durdurulan farelerin beyinlerine bağlanan elektrotlar ölüm anını saniye saniye kaydetti. Ve o anda beklenmedik bir şey oldu. Kalp durmuştu, beden susmuştu. Ama beyin adeta bir şefin son defa batonunu kaldırması gibi zihin varlığın en güçlü, en karmaşık senfonisini çalmaya başladı. Gama dalgaları, yani bilinç, hafıza, farkındalık ve algı ile ilişkilendirilen beyin dalgaları. Normal seviyelerinin çok üzerine çıktı. Beyin, hayatın hiçbir anında göstermediği kadar organize ve yoğun bir faaliyet içine girdi. Sanki ölümle yüzleştiği anda bütün hatıralar, bütün anlamlar bir film şeridi gibi gözden geçiriliyordu. Ve bu sadece hayvanlar için geçerli değildi. 2022 yılında ölüm anındaki ilk insan beyin aktivitesi kaydedildi. Kalp durmuştu ama EEG cihazı zihnin hala konuştuğunu gösteriyordu. Dalga örüntüleri tıpkı derin rüya evrelerinde ya da yoğun bir anı hatırlanırkenki gibi görünüyordu. Sanki beyin gerçeklik ile bilinç arasındaki o son geçitte kendi sonsuzluğunu yazıyordu. İşte bu yüzden bazı nörologlar ölüm anını bilincin son fısıltısı olarak adlandırıyor. Belki de zihin en anlamlı cümlesini en sonunda kuruyordur. Beden susar, kalp durur. Beyin sessizliğe gömülür. Ama ya bilinç? O da gerçekten söner mi? Yoksa sadece bizim erişemeyeceğimiz başka bir frekansa mı geçer? Bilimsel olarak biliyoruz. Oksijen kesildiğinde zihin hemen pes etmez. Gerçeklik önce bulanıklaşır. Görüntüler çözülür, sesler boğulur ve ardından dış dünya silinir. Ama bu boşluk herkes için sessiz değildir. Bazı insanlar o son anın içinde bir ışık görüyor.
bir tünel ve o tünelin sonunda bekleyen bir huzur. Kimileri sanki yukarıdan kendi bedenine bakıyor. Doktorların panikle koşuşturduğunu, kendi bedenlerine uygulanan müdahaleyi izlediklerini söylüyor. Ama bunu nasıl hatırlayabiliyorlar? Bu anılar sadece oksijensiz kalan beynin ürettiği bir halüsinasyon mu? Yoksa bilinç gerçekten bedenden ayrılarak başka bir yere mi geçiyor? 2020'de yapılan EEG ve MR destekli bazı araştırmalar, ölüm anında bazı bireylerin beyninde görüntüleme teknolojilerin bile açıklamakta zorlandığı nörolojik dalgalanmalar tespit etti. Sanki beyin ölümle birlikte yok olmuyor. Sadece başka bir moda geçiyordu. Ve belki de bilinç bir mum gibi sönmüyor. Bir kapıdan geçiyor ve o kapı sadece bir yönden açılıyor. Bilim henüz bu kapının ardını göremiyor. Ama içgüdülerimiz, mitolojiler ve kadim öğretiler o kapının hep orada olduğunu söylüyor. Ve belki de en ürkütücü gerçek şudur: bilincin nereye gittiğini sadece gidenler biliyor. Bu bilgiler yaşamla ölüm arasındaki o sert çizgiyi bir anda buğulu bir cama dönüştürdü. Ve şimdi o camın arkasında modern tıbbın en karmaşık, en rahatsız edici soruları belirdi. Çünkü eğer beyin kalp durduktan sonra bile bilince benzeyen sinyaller üretmeye devam ediyorsa, o zaman şu soru kaçınılmazdır: organ nakli için en doğru an ne zaman? Kalp sustuğunda mı, yoksa zihnin de sustuğundan emin olduğumuzda mı? Bugün bir kişiye beyin ölümü gerçekleşti dediğimizde gerçekten tam bir sessizlik mi tanımlıyoruz? Yoksa bizim henüz algılayamadığımız, duyamadığımız bir zihinsel yankıyı mı gözden kaçırıyoruz? Tıp bu sorularla yüzleşmek zorunda. Çünkü artık biliyoruz, ölüm bir anda olup biten bir kesinti değil. Bu bir geçiştir, bir düşüştür ve bazen ışık sönmeden önce en parlak titreşimini verir. Bilim ilerledikçe bu geçişin sınırları da değişiyor ve her yeni bulguyla birlikte insanlık hem etik hem felsefi olarak yeni sorularla yüzleşiyor. Çünkü belki de ölüm dediğimiz şey zihnin yavaşça yürüdüğü, ışığın arkasına uzanan bir koridordur. Bazen ölüm bir son durak değil, sadece bir perde, sahnenin son ışığını örtmeye gelen ince bir karanlıktır. Ve o karanlıkta zihin dış dünyaya veda ederken içeriye döner. Son bir yolculuk için kendine. Belki yarım kalmış bir anıdan geçer. Belki pişmanlıkla susulmuş bir cümleden. Belki de sadece karanlığın tam ortasında parlayan o bilinmeyenle göz göze gelir. Çünkü ölüm dediğimiz şey bazen suskun bir çöküş değil, bilincin kendisine fısıldadığı son kırılgan kelimedir. Ve işte o kelime yaşamın son yankısı olur. Abone ol. Çünkü bu kanalda yalnızca yaşadıklarımızı değil, yaşarken hiç fark etmediğimiz son sessizlikleri de birlikte keşfediyoruz.